Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetiyle ve şekliyle gerçekten çok lezzetli, pofur pofur kabaran poğaça tarifi paylaşıyor olacağım. İçerisine kaşar peyniri koymuş olduğum bu poğaçanın lezzetine doyamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Poğaçamızın hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu sütünüzün ve suyunuzun ılık olması. Aksi halde mayanız aktifleşmez. 1 paket mayayı ekliyorum. 2 yemek kaşığı şekeri de koyduktan sonra spatula yardımıyla maya tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 1 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Siz de ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Unun kalan kısmını da koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. 2-3 dakika boyunca kasenin içerisinde yoğurmaya devam edeceğim. Daha sonra tezgahın üzerine alacağım, biraz da orada yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hamurumuzu yeterince yoğurduk. Tezgahın üzerine alıyorum. Burada yumruklarımla hamuru biraz açıyorum. İçerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 50 gram tereyağını ekliyorum. Tereyağı tamamen hamurla özleşinceye kadar yoğuruyorum. Bu poğaça gerçekten yumuşacık, çok lezzetli oluyor. Eğer siz de benim yaptığım gibi püf noktalarına uyarak yaparsanız lezzetli poğaçalar elde edersiniz. Hamurumuzu tereyağıyla birlikte yeterince yoğurduk. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı da oldukça güzel oldu. Sakız gibi güzel bir hamur elde ettik. Şöyle bir toparladıktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Üzerine kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. İlk önce bu hamurdan bezeler elde edeceğiz. Bunun için tepsinin tabanını biraz zeytinyağıyla yağlıyorum. Böylelikle bezelerimiz daha yumuşak olacak, açılması daha kolay olacak. Kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Her zaman söylediğim gibi mayalı hamur yaptığınız zaman hamurun havasını mutlaka alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Hamuru tezgahın üzerine aldım. Hem toparlıyorum hem de rulo haline getiriyorum. İlk önce ortadan 2'ye kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum parçaları 6'ya kesiyorum. Böylelikle 12 parça elde etmiş olacağız. Kesmiş olduğum hamur parçalarını beze haline getiriyorum. Yağlamış olduğum tepsinin içerisine koyuyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bezelerin hepsini tepsinin üzerine koydum. Bezelerin üzerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra üzerini kapatarak 15 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletiyorum. ...15 dakikanın sonunda artık poğaçalarımıza şekil verebiliriz. Bir tane bezeyi tezgahın üzerine alıyorum, diğerlerinin üzerini kapatıyorum. Pasta tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar bezeyi elimle açıyorum. Bu aşamada isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Ben elimle açmayı tercih ettim. Hamurumuzu yeterince açtık. Uç kısmına kaşar peynirinden koyuyorum. Daha sonra kaşar peynirli olan bölümü sıkıca kapatıyorum. Yukarıya doğru hamuru rulo haline getirerek kapatıyorum. En son kısmını da parmaklarımla güzelce sıkıştırıyorum. Tekrar elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Hazırladığım ruloyu kenara alıyorum. Bütün bezelerimizi bu şekilde açıyorum. Arasına kaşar peyniri koyduktan sonra rulo yaparak kenara alıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bezelerimizin hepsini rulo yaparak kenara aldık. Artık şekil verebiliriz. Bir tane ruloyu alıyorum, elimle biraz daha büyütüyorum. Daha sonra orta kısmında fiyonk yapar gibi birleştiriyorum. Hamurların dışarıya çıkan uçlarını içeriye sokarak dışarıda birleştiriyorum. Sizler de videoda yaptığım gibi yaparsanız şekli gerçekten çok güzel oluyor. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir konu olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Ruloların hepsini şekil vererek yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine koyuyorum. Üzerini kapatarak 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum. 15 dakikanın sonunda üzerindeki örtüyü alıyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğum poğaçaları sıcak fırına götürüyorum. 30 dakika boyunca poğaçaları kontrollü bir şekilde pişirdim. Sizlere bu leziz poğaçaların bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz kaşar peyniri sayesinde gerçekten çok lezzetli oldu. Hazırlamış olduğumuz hamurla da tadına doyamayacaksınız. Bu leziz poğaçalarınızı çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.
Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.